Avengers Doomsday filmine son birkaç ay kaldı. Film çıkmadan önce Endgame'den bu yana çıkan filmlerin post-credit sahnelerine yani film sonu sahnelerine tekrar bir bakış atmanın zamanı geldi. MCU'nun en iyi yaptığı şeylerden biri filmlerin sonuna çıkan post-credit sahneleriyle filmleri hem birbirine bağlaması hem de bizi sürekli heyecan üstünde tutmasıydı. Tabi Endgame sonrası çoklu evren döneminde çok iyi yönetemediler bu süreci. Bunun en büyük sebebi de bu dönemin büyük düşmanını Kang olarak planlayıp sonradan Doctor Doom'a dönmeleri oldu. Gelin beraber benim sizler için seçtiğim Doomsday filmi öncesi önemli olacağını düşündüm. 9 önemli post-credit sahnesine tekrardan bir göz atalım. Yalnız bu Johnny'nin ölümüne sebep olmamla ilgili dedikodulara çok kuruldum. Kayıt var, oynatalım. Bu sahnenin biraz şaka amaçlı olduğunu farkındayım. Deadpool bize Johnny Storm'un küfürler saydığı sahneyi gösteriyor. Her ne kadar Deadpool filmi çok ciddiyet barındırmasa da bu sahnede şunu fark ediyoruz. Deadpool TV'ye içine tekrar gelmiş. Ki bize bunları gösterebiliyor. Daha da önemlisi arkadaki ekranlarda bazı görüntüler dönüyor. Ve bunlardan birisi de silinen Gambit'in kurtarılma sahnesi. Bu sahnede Gambit'in bir portal ile kurtarıldığını görüyoruz. Doomsday'de gördüğümüz Gambit direkt burada Deadpool ve Wolverine ile savaşan aynı kişi olabilir. Kimleri biçmeye yardım lazımsa ben ederim ama bence oğlu yardım etmeli. Ana ekibin dağılmasından sonra Rocket'in kurduğu yeni ekibi görüyoruz ve ardından dünyada dedesiyle yaşayan Peter Quill'i de görüyoruz. Sahne efsanevi Star-Lord geri dönecek şeklinde bitiyor. Star-Lord dünyadayken bizim toplanan yenilmezlere katılabilir veya sızan konsept çizimlerindeki gibi Young Avengers ekibine de liderlik ettiğini görebiliriz genç kahramanlara. Şahsen Young Avengers ekibinden hiç beklentim olmasa da hikayeye bağlama ihtimalleri hep var. Eğer izin verirsek bizim yaptığımız her şeyi alacaklar. Kang'in ana kötü olduğu dönemden kalma olan bu sahnede zamanın Loki 1. sezonun sonunda kutsal zamanı dallanmaya başlamıştı. Kang'in konseyinin buna bakarak toplandığını görüyoruz. Tabi Loki 2. sezon sonu bu zaman dallanması durduruldu ve finalde çoklu evren ağacı oluştu. Ama yine de Kang'lere ne olduğu açıklanabilir. Tabi Kang'den hiç bahsetmeme gibi bir ihtimalleri de var. Oyuncu ile stüdyonun tamamen ilişkisini kesmesinden dolayı veya başka bir oyuncu ile de devam ettirebilirler. Burayı diğerlerinden korumanız gerekince neler olacak? Leader'ın rafta Wilson'a çoklu evrenden bahsettiğini görüyoruz. Ve o kadar. Aslında bu sahnenin tek olayı Sam'in çoklu evrenlerden ilk defa haberi olması üzerine kuruldu. Leader ne kadar önemli olacak Doomsday filminde onu bilemiyorum tabii. İlgilenmeliyim. Telefonum Bruce'ta var. Tanıştığımıza sevindim. Evet, bende numarası yok. Bunu hep yapıyor. Wong, Kaptan Marvel ve Bruce Banner Shang-Chi'nin halkalarını inceliyorlar. Bu halkaların bir sinyal gönderdiğini buluyorlar. Tabii nereye gönderdiğine dair bir fikirleri yok. Bu after credit Kang için yapılmış olabilir başta. Sonradan belki bunu Doktor Doom'a bağlayabilirler. Çok açık bırakılmış bir sahneydi. Bu sahnenin bir önemli yanı da Bruce Banner ve Kaptan Marvel ile Shang-Chi'nin tanışması ilk defa burada gerçekleşiyor. Shang-Chi'nin Doomsday filminde de önemli bir rol oynayacağını biliyoruz fragmanlardan. İstilaya neden oldu. Düzeltmek zorundayız. Doktor Strange sokakta yürürken karşısına çıkan mor kıyafetli bir büyücüyle karşılaşıyor. Kendisi Clea ve Strange'e bir çarpışma başlattığından ve bunu düzeltmeleri gerektiğinden bahsediyor. Ve birlikte Clea'nın açtığı boyut kapısından içeri giriyorlar. Doomsday filminde çarpışma konusu hikayedeki önemli noktalardan bir tanesi olacak. Fragmanda da gördük. Filmde Doktor Strange olacak mı bilmiyoruz henüz, açıklanmadı. Sürpriz olarak da bırakabilirler. Bir sonraki filmde de ortaya çıkabilir. Ama Strange'in hikayesinin bu sahneden sonra direkt Doomsday'e bağlanacağı belli. Biz neredeyiz? Neler oldu? Senin söylemeni umuyordum. Monica Rambeau en son evrenler arası açılan yarığı içeriden kapatınca farklı bir evrende kapalı kalmıştı. Ve uyandığında onu X-Men malikanesinde uyanmış halde görüyoruz. Büyük ihtimalle Doomsday filminde göreceğimiz X-Men evrenine düşmüş olacak. Ve oradan bizim ekiple geri çıkabilecek. Tabii Marvels filminin bu kadar kötü ve başarısız olması ardından karakterlerine hiçbir devam yazmazlarsa pek şaşırmam. Filmdeki hikayenin 4 yıl sonrasında geçen sahnede Sue Storm Franklin'e kitap okuyor ve yeni bir kitap alıp geldiğinde onu yeşil kapşonlu ve maskeli birisiyle birlikte görüyor. Doktor Doom'u MCU'da gördüğümüz ilk sahnede bu sahne. Tabii bazı teorilere göre buradaki Doktor Doom olmayabilir. Çünkü maskesi farklı fragmanda gördüğümüzden. Filmde bu sahne nasıl bağlanacak henüz belli değil. Aynı şekilde Doktor Doom'un rolü de. Ama bu sahne bize Franklin Richards'ın Doomsday filminde yine önemli bir rol alacağını gösteriyor olabilir. Çok güzel gemiymiş.
En uzun bitiş sahnesi olan bu sahnenin bir kısmı geyik yapmalarından ibaret olsa da birçok detaydan bahsediliyor. Sam Wilson'ın New Avengers ekibini kabul etmediğini ve aralarının bozuk olduğunu öğreniyoruz. Bob, Sentry'e her zaman dönüşemediğini söylüyor ve sahnenin sonunda atmosfere giren Fantastik Dörtlü gemisini görüyoruz. Ki fragmanda da Fantastik Dörtlü ekibinin burada olduğunu gördük. Bu sahneyi direkt Russo kardeşleri yönettiği söylenmişti. Doomsday filminde de aynı sahneyi görebiliriz. Evet, tüm bu post kredi sahneleri ve bahsetmediğimiz diğerleri de dahil artık Doomsday filmine yaklaştık. Bu izlediğimiz sahneler ve açık kalan noktalar nasıl cevaplanacak izleyince göreceğiz. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Benzer yeni içerikler için abone olmayı unutmayın ve videoya da beğeni ve yorumlarınızla desteklerinizi beklerim.